bizi bir dünyaya hapsettiler. Hapsettikleri dünya içerisinde kuralları onlar koydu. Göbeklitepe bizim için şu anda aynen bu şekilde. Neden? Iceberg'in sadece ucunu görüyoruz. Ucunu görüyoruz çünkü sürprizler bizi bekliyor dedi. Ne demek bu? Yani ne Aslında çıkabilir? buldular, gördüler. Neyi buldular? Ve ben çok meraklandım şu an. Aşağıdaki sütunlarda bizim bildiğimiz tarihin bazı yanlış yönlerini ortaya çıkaracak çok tehlikeli planlama olabilir. Göbeklitepe'nin insanları nereden geldi hala bilmiyoruz. Eski insanlar piramitleri yaptıklarında bilinçli bir şekilde yaptılar. Kimden, nereden, nasıl yardım aldılar bilmiyoruz. Ben onlara zamansızlar diyorum. Millet zaman yolcuları diyor. Zamansızlar Güzelmiş. ellerinde çantalarla ama hala çok büyük sorular var. Bizim bildiğimiz 40-50 kişi yaşayan insanoğlu hangi motivasyonla kalkıp da devasa bir yerleşke, bir köy yapıyor? 43 numaralı sütun dediğimiz sütuna bakışı bu adamın bizlerden farklı oldu. Orada ne olmuş dedi? Bir top var. Bu top büyük ihtimalle bir meteor çarptı, onu gösteriyorlar. Sana aktardığım kadarıyla yetin. Bu bilgileri aşman benim bütün konfor alanımı bozar mı diyorlar yani. Kan grubun senin hangi eski insan olduğunu kanıtlıyor. Allah Allah. Efendim merhabalar. Onu uzun zamandır özlediğinizi, kanalımda göremediğinizi biliyorum. Biraz fazlaca mesafeyi arayı açtık ama muazzam bir yayınla karşınızdayız. Kim bizimle? Hepinizin çok sevdiği bir isim Ayhan Çakmur. Ayhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok özledik sizi. İnanın ben de sizinle program yapmayı gerçekten çok özledim. Bugün ne bulacaklar programda? Ben ona tam da uzmanlığından bir soru soracağım. Ana akım arkeoloji bugün neleri açıklayamıyor? İnsanoğlu dünyamızda neleri açıklayamıyor? Sahte bot insanlar aramızda mı? Biz nasıl bir evrendeyiz? Simülasyonda mıyız sorusunu bu sefer onun uzmanlığından öğrenmeye çalışacağız. Aynı zamanda piramitlere biraz gireceğiz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım mı? Buyurun. Şimdi işiniz gereği pek çok dünyada ve Türkiye'de noktayı gördünüz, görmeye devam ediyorsunuz ve insanlara o noktaları anlatıyorsunuz. Evet. Ana akım arkeolojinin özellikle yeni buluntular konusunda eksik kaldığını ve açıklayamadığını düşünüyorum. Mesela Göbeklitepe'ye hala ana akım tarih, arkeoloji bir açıklama getiremiyor. Evet. Yanılıyor muyum? Yok, haklısınız. Çünkü o dönemle empati kurma şansımız yok. Hani 2000 yıl önce Romalıların dönemini bildiğimizden Romalıların yaşam şeklini, kurdukları şeyleri, siteleri yani şehirleri ve bütün kanunlarını, her şeyi ezbere biliyoruz. Çünkü 2-3 bin yıllık bir tarih. Hititleri deşifre etmiş durumdayız. Evet. Daha da geri gidelim, Sümerler hakkında da öyle atıp tutabiliyoruz. Ama iş 10 bin, 12 bin yıl önceye dayanınca elimizde hipotez bile kalmıyor. Sadece bir arkeolog olmasına gerek yok. Herhangi bir insan, düşünen bir beyin o zamanın insanının neler yapmış ya da yapacağını ya da yapmakta olduğunu hissedebilir. Empati kurabilir. Başka çünkü done yok elimizde. Ve şaşırtıcı oluyor. Biz yıllarca kurak bir bölgede Göbeklitepe ve diğer tepeler çıktı. Kurak bir bölge dedik. Nasıl oluyor dedik. Halbuki bilim bize hemen yardıma koştu. Göbeklitepe'nin bundan 12 bin yıl önce inşa edildiği dönemde orası hiç de kurak bir yer değil. Aksine yeşillikler, subtropikal bir iklim, aynı zamanda da daha yeni bir yıl olmadı Dicle Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda Göbeklitepe halkının günümüzden 12 bin yıl önce avcı toplayıcı olmasına rağmen en çok tükettiği besin maddesinin et, av hayvanları değil balık olduğunu gördük. Yani o bölge bayağı göller, akarsular varmış. Peki biz orada yaşayan o topluluğa ne diyebiliyoruz? Ne dediniz? Hititleri açıklayabiliyoruz. Hatta Sümerlere kadar bir fikir sahibiyiz. Evet. Kimler yaşadı orada ya Ayhan Bey? Bilebiliyor muyuz? 100 binden fazla kemik var elimizde. Bunların birçoğu hayvan kemiği. İnsan kemiklerinden de DNA'lar bugün çıkarılabiliyor. DNA en çok kimle uyuşuyor diye bakıldığında en çok neresi çıktı biliyor musunuz? Hazar Denizi'nin etrafının insanlarıyla çok yüksek Uyumlu bir uyumlu DNA çıktı. Şimdi bundan mütevellit şunu diyebiliyoruz. Birinci şık, Hazar Denizi'nin etrafında
Göbekli Tepe'nin kurulmasından önce ki oranın faunasının harika olduğunu bilim bize söylüyor. Ve mini buzul çağı dediğimiz bir çağdan geçtik günümüzden 13 bin yıl önce. O süreçte belki ana yerleşim Hazar Denizi ya da gölü etrafındaydı ama buzulla beraber oradaki insanlar mağaralara girdiler. Daha sonra kafalarını uzatıp sağa sola gittiler. İşte bir bölüm aşağıya indi ve Göbekli Tepe'yi kurmuş olabilir. Bu yüzden oranın insanıyla bugün Göbekli Tepe'den çıkan kemiklerin genetik yapıları Benzerlik benziyor. taşıyor. Ya da ikinci şık. Öyle bir şey yoktu. Göbekli Tepe'nin insanları nereden geldi hala bilmiyoruz. Onlar aynen Mısır'ı yapanlar gibi birden ortaya çıktılar. Piramitleri yapanlar gibi. Evet. Çünkü piramitler de, o konuya da gireriz şimdi. Zaten piramitlerin başlangıcı soru işaretiyle başlıyor. Ve en büyük Egiptologlar bile bunu söylüyor. Mısır hiçbir zaman çocukluğunu yaşayamadı. Gençliğini de göremedik. Mısır birdenbire en üst seviyede bir medeniyetle karşımıza çıkıyor ve devasa yapılar yapıyor. Ve bu yapılar, piramitler dediğimiz yapılar, hani gelişim gösterip günümüze doğru zaman çizelgesine baktığımızda daha kaliteli, daha üstün bir teknolojiyle olması gerekirken tam aksine içerideki süslemeler daha rafine olmuş, fakat dıştaki o bildiğimiz ve bugünkü piramitleri bize 1000 yıldır konuşturan hikaye, yani onun mimarisi, tekniği yavaş yavaş kaybolmuş. Demek ki bir know-how vardı. Eski insanlar piramitleri yaptıklarında bilinçli bir şekilde yaptılar. Kimden, nereden, nasıl yardım aldılar bilmiyoruz. Kalkıp da biz şimdi gereksizce bunu uzaylıların yardımıyla yapıldı ya da böyle yapıldı falan değil. Bir bilgi var havuzun içerisinde. Havuzun bilgisini dönem dönem, ben onlara zamansızlar diyorum. Millet zaman yolcuları diyor. Zamansızlar Güzelmiş. ellerinde çantalarla geçmiş dönemlerde tengimenk olmuş ve bir şekilde günümüzde artık adını bile bilmediğimiz medeniyetlerin bilgilerini o çantalarda taşıyıp o 3-5 kişi gelip diğerlerine aktardılar. Ve o aktarım bir anda binlerce yıl öteye götürebildi o insanları. Sanayi olmamasına rağmen yapabildiler. Mesela Göbekli Tepe'den önce biz neyi biliyoruz? Dünyadaki en eski yerleşim alanı yine Türkiye'de ve Konya tarafında Çatalhöyük'ten bahsediyoruz. Aralarında 2-3 bin yıl var. Şimdi Çatalhöyük tarihteki en eski yerleşim alanıydı. Deşifre etmiştik. Herkes gelip geziyordu. Ben de defalarca kere gittim. Fakat Çatalhöyük dedik ki avcı toplayıcı 40'ar kişilik kabileler halinde yaşayan insanlar bir şekilde bir araya geldi ve bir yerleşke, habitatlarının aynı yerde olduğu ve ürün almaktan mütevellit ürünlerini ambarlara koydukları, çevrelerini de suyla çevirip oraya av hayvanlarının, vahşi hayvanların gelmesini, belki de düşmanların gelmesini engelleyecek bir medeniyete geçtiler. İşte biz bununla, Çatalhöyük'le günümüzden 10 bin yıl önce Neolit'i başlatmıştık. Yani ben değil, tarihçiler başlatmıştı. Şimdi ne oldu? Hani Göbekli Tepe'de 2000 yıl önceye çektik bunu. Fakat Göbekli Tepe'deki oluşum Çatalhöyük'e göre 2-3 bin yıl daha eski olup hala soru işareti veriyor. Çünkü adamların evlerini, habitatlarını tam daha göremedik. Evet. Ve biz iceberg gibi düşünün. Bizim gördüğümüz yer kesinlikle bir yaşam alanı değil. Aslında onun izleri var. İzleri, etrafı, belki bir toplanma alanı. Mesela şöyle örnek veriyorum. Göbekli Tepe'deki ana höyüğü düşünelim. Höyük demek tepe demek. Arkeolojide bu tip yani yapay olan, insan eliyle yapılmış tepelere höyük deniyor. Bu höyük 1995'te ilk meydana çıktığında Klaus Schmidt tarafından anladık ki burada bir oluşum var. İnsan buraya gelmiş, bir yapı yapmış. Ama biz orayı deştikçe elimize birkaç tane done çıktı, tarih çıktı. Bizi çok şaşırttı. Leipzig'te, Dresden'de bunlar birçok kere teknik olarak hani olamaz dendi ve geri geldi. Hakikaten bugün görüyoruz ki bilimsel açıdan 12 bin yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Tamam, ama hala çok büyük sorular var. Bizim bildiğimiz 40-50 kişi yaşayan insanoğlu hangi motivasyonla kalkıp da devasa bir yerleşke, bir köy yapıyor? Ve o yerleşkenin bugün tam adam akıllı Çatalhöyük'teki gibi evlerini tam ortaya çıkaramadık ama 2000 kişinin yaşadığı bir yer. Bir de insanlar zannediyor ki o höyük bütün Göbekli Tepe değil. Göbekli Tepe'nin bir höyüğü değil,
çevresindeki Hinterland'ı ile beraber 22 futbol sahası büyüklüğünde. Şimdi 22 futbol sahası hanımlar anlamayabilir, erkekler iyi biliyor. Bir futbol sahasının bir kaleden öbür kaleye toplam alanı 100-110 metredir. Stada göre değişir. Yani ortalama 100 metre alalım, 22 ile çarpalım, 2,2 kilometre uzunluğunda Epey geniş. bir büyük yapıdan bahsediyoruz. Yani onun hinterlandı da dolu. O yüzden Göbekli Tepe'nin etrafında kazılar devam ediyor. Ama ana yerde yapmıyor kazıları. Ya çıkacaktır mutlaka yeni şeyler de, var olan o taşlara kazıdıklarını bile biz henüz çözebildik mi? Ben gide gele oraya bakıp anlataraktan bile göya da kendimi bu konularda artık utanmadan uzman olarak sayarken Estağfurullah. işte disiplinlerin birçoğuna hakim olmazsanız eğer başarılı yorum yapamıyorsunuz. Hani ben hasbelkader arkeolojik olarak bir şeye bakabiliyorum. Sanat tarihi benim ana uzmanlık alanım, sanat tarihi. Ama kıyaslayacağım bir şey yok. Çünkü sanatın tarihini bilmekle beraber hani o dönemin sanatıyla ilgili herhangi bir done yok ki ben okullarda okuyabileyim. Yok dünyada bu. Tamam, bunu da bir şekilde açıklayabiliyoruz. Fakat burada başka unsurlar var. Mesela siz programlarınızda buraya çok değerli astrologlar çağırıyorsunuz. Bugün arkeolojide bakın önemli bir bilimsel bölüm var. Astroarkeoloji denen ve bu çift disipline hakim olan arkeologlar var. Adam bildiğin saygın bir arkeolog ama diyor ki ben yorumlamalarımı yaparken şu astrolojik elimdeki doneleri de göz ardı etmek istemiyorum diyor. Astroloji bir bilim değildir Ayhan Bey, ne haddinize diyebilirsiniz ama İngiltere'de bugün bazı yerlerde metafizik üzerine fakülteler açılıyor. Tabii. Astroloji üzerine Tabii, açılıyor. Astroloji bir de bize bilerekten affedersiniz tukaka dendi. Çünkü astroloji gerçekten insanlıkla beraber var olan bir ilim ve bu ilime 1900'lerin başlarına kadar insanlık genelde hakimdi. Fakat o hakimiyet kurulabilecek küresel imparatorlukta tehlike oluşturabilirdi. Sanayi devrimiyle beraber dediler ki yukarıyla, yanla, sağla, solla bağlantılarını keselim. Gıt 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 tavuk gibi çalıştıralım bunları. Doğru. Kötülediler falan bugüne gelindi. Evet, astrolojiyi işte koçları bugün ne bekliyor diye tabloid gazetelerde bunlar çıkmaya başlandı ve okuduğun zaman kakkara İçi kikiri boşaltıldı güldü, içi yani. boşaltıldı, Göbekli Tepe ile itibarsızlaştırdı. ilintisi astrolojinin. İlintisi ne? Ben işte astrolojiyi bilmiyorum. Yani az biliyorum. Ama bu bir ilim. Graham Hancock bundan 2 sene evvel oraya bir astroarkeologla geldi. Adam hem arkeolog hem astroloji biliyor. 43 numaralı sütun dediğimiz sütuna bakışı bu adamın bizlerden farklı oldu. Orada bir ördek ya da kuğu şöyle elini uzatmış ya da patisini. Bir tarafta böyle yuvarlak bir nesne var kabartmada. Altında akrep var, yengeç var. Onun yanında yere düşmüş insanlar var. Biz bunu anlayamamıştık. Adam dedi ki bir dakika dedi, aşağıdaki 2 taneyi yengeç burcuyla şeyi alıyorum ben dedi. Akrebi alıyorum dedi. Ve bu tarihleme diyor bizim için günümüzden 13.000 yıl önceyi gösteriyor. Bunların bir araya gelmesi bu şekilde. Orada ne olmuş dedi. Bir top var. Bu top büyük ihtimalle bir meteor çarptı, onu gösteriyorlar. Ve bize bu eski insanlar kalkıp bunu herhangi bir lisanla nasıl yazsınlar? Sadece görsellerle anlatıyor. Ve biliyor ki insanlık var olduğundan beri doğayı görüyor. Ama doğa bile değişken, fakat değişmeyen yukarıdaki yıldızlar. Yıldızları bunlar çok iyi takip ediyorlar ve bize tarihi bu şekilde gönderiyorlar. 43 numaralı sütunu bu adam ne dedi? 13.000 yıl önce bu gördüğünüz ördek, kafası düşmüş insan, gelen top yani meteor sebebiyle tam bu tarihte büyük bir olay yaşandı. Açıp bakıyoruz, peki biri bunu nasıl kanıtlıyor? Genç Dryas dönemine geçildi ve tarihler tamamen örtüşüyor. Mini buzul çağı yaşandı. Şimdi bu hani birkaç disipline hakim olmaktan gelen güçtür. Biz bunu görmemiştik. Graham Hancock'un yanındaki adam bunu gördü ve 43 numarayı biz. Şimdi daha acımasız bir şey söyleyeceğim. Iceberg'i bilirsiniz, denizdedir. Evet. Biz ucunu görürüz ama gerisi koca bir dağdır. Göbekli Tepe bizim için şu anda aynen bu şekilde. Neden? Iceberg'in sadece ucunu görüyoruz. Ucunu görüyoruz çünkü aşağısında 2 kat var.
Ve bunun 2 kat olduğunu kimse inkar etmiyor. Yani lidar teknolojisiyle aşağıda daha 2 kat olduğunu yıllar evvelden biz biliyoruz. Zaten lazer tutun, defineciler bu işi bilirler. Lazer tutun, aşağıda 2 kat olduğunu görürsünüz. En sonunda hocamız da Taştepeler Kazı Projesi Necmi Hoca, Necmi Karol. Necmi Karol da bundan 10 gün önce bir açıklama yaptı. Göbekli Tepe değil ama Karahantepe'de ana höyüğün altındaki bir katta kare planlı bir yapıya rastladık. Sürprizler bizi bekliyor dedi. Ne demek bu? Yani ne Aslında çıkabilir? buldular, gördüler. Neyi buldular? Bence bir şeyler buldular ama şu anda söylemiyorlar. Eylül gibi açıklayacaklar. Niçin derseniz bu da bir stratejik şeydir, bakış açısıdır. Böyle gel yapılır turizm mevsimiyle beraber. Çünkü şu anda oraya gidilmiyor, sıcak. Ama turizm mevsiminde açıklayacaklar, ilgi çekecekler. Aynen Mısır'ın Şöyle mi? yaptığı gibi bunu Bize yapacaklar. Göbekli Tepe'nin ne olduğunu anlatabilecek bir yapı mı? Yoksa yine Göbekli Tepe gibi tüm tarih bilgimizi ters yüz edecek bir yapı mı acaba? Ve ben çok meraklandım şu an. Büyük ihtimalle orada sütunların üzerinde insan kafası betimlemeleri vardır. Ve birkaç tane daha sütun vardır. Mesela herkesin gözden kaçırdığı bir hikaye var. Göbekli Tepe ile ilgili herhangi bir kaynağa baktığınızda bu kaynakların hepsi de ciddi üniversite yayınlarıdır. Devletin kaynakları vardır. Derler ki 203 tane sütun var diye. Bizzat ben oraya belki 70 kere gittim. 203 sütundan biz yaklaşık 70 tanesini görüyoruz. Diğerleri hepsi daha henüz yerin altında. Bir adam gelip 43 numaralı sütunda o bilgisiyle bize bu adamların geçmişi burada betimlediğini söyleyebiliyorsa aşağıdaki sütunlarda bizim bildiğimiz tarihin bazı yanlış yönlerini ortaya çıkaracak çok tehlikeli planlama olabilir. Bu kimi rahatsız eder? Beni etmez, sizi etmez. Kimi rahatsız eder? Patronları eder. Patronların da üstündeki büyük şeyi yapar. Düşünün. O zaman şöyle bir risk de var. Buyurun. Gerçekten belki de çok önemli tespitler yapıldı ama dünya ve o büyük güçler buna hazır olmadığı için bazı şeyleri ters yüz edeceği için açıklanmıyor da olabilir mi kimi şeyler? Olabilir değil, direkt öyle. Direkt öyle. Yani sadece Göbekli Tepe özeli için konuşmuyorum bunu. Machu Picchu için konuşuyorum. Evet. Çuvali diye Cezayir'de bir yer var. Şeyde Java Adası'nda, Ben Endonezya'da. seni bu bunun bilgiyle pagan- kontrol ediyorum. Sana aktardığım kadarıyla yetin. Bu bilgileri aşman benim bütün konfor alanımı bozar mı diyorlar yani. Hemen Ayhan Bey. özetleyeyim, bakın anlayacaksınız. Adamlar böyle iğneyle oya yapar gibi 150-200 yıldır harika bir insan planlaması yapmışlar. Kendilerine göre. Kendilerine göre. Ne demişler? Sanayi devrimiyle beraber bunların labor, çalışan adama ihtiyaçları var. O çalışan adamı ben öyle bir programlayayım ki diyor, bir, tüketici haline getireyim, borçlarını hiç bitiremeyeyim, faiz denen bir şeyi öğreteyim ve böylece aslında sonu olmayan bir işin içine sokayım. 4, özendireyim. 5, bu adamın hayatını ben organize edeyim. Bakın, sanayi devriminden önce insanların 3 öğün yemesi diye bir şey yok. Tarihte böyle bir şey yok, 3 öğün. Şu anda bize 150 yıldır pompalanan hikaye sabah kahvaltısı en önemli öğündür. Öyle bir şey yok. Senin vücudun bütün gece zar zor hazmetmiş, gözünü açıyorsun. Bir de sabah daha Sabah kalkıyorsun. uyanır uyanmaz senin poğaça vücuduna- börek. Bir de poğaça börek yapıyorsun. Ondan sonra öğlen bir daha yiyorsun, akşam bir daha yiyorsun. Seni tüketmeye günde en az 9 saat uyumak lazım diye hekimler açıklama yapıyor. Hayır, hayır, hayır. İnsanoğlu uyuma saatlerini havalara, yani aydınlığa, karanlığa göre yapıyor. İnsanoğlu, net söylüyorum, nöbetleşe uyuyor. Hepimiz de mesela 50 yaşa gelince biz gidiyoruz doktora, diyoruz ki hocam yaşlandım mı ne? Ben gece 3 kere falan kalkıyorum, böyle geziniyorum hayalet gibi evin içinde. Şimdi diyor ki işte uyku bozukluğu. Bozukluğu değil, sen aslına dönüyorsun. Ben kendimi bildim bileli sabah kalkıp kahvaltı edemedim. Çocuk yaştan beri. Yani aslında ben daha eski insanım. Büyük ihtimalle bu da benim 0 RH negatif kanımla ilgili. Kan grubun senin hangi eski insan olduğunu kanıtlıyor. Allah Allah. Bir saniye BRH'ım ben de pozitif. BRH daha sonra çıkan ama en eski değil en azından. En eskisi En eskisi Sıfır. 0. Mesela Türkiye'de yaygın olan kan A. A aslında herkesin düşündüğü gibi ilk kan grubu değil. Bunların da tarihleri var. Ben kanlarla ilgili bir video yaptım. Bundan 3 sene evvel çok patırtı kopardı.
Mesela 0 RH negatif kan bizim ülkemizde şükürler olsun yine yanılmıyorsam %15 civarı var. Asya'da %2 bu. Yani ben Asya'da bir şey geçirdim, sorun yaşadım hastanede. İlk sordukları kan grubun. 0H negatif deyince yüzleri asıldı. Çünkü Vietnam, o Tayvan oralarda bu kan yok. Fakat bir bölge var 0 RH negatif kanın toplum içerisinde %85'i aştığı bir yer var. Fransa'nın güneyiyle İspanya'nın kuzeyine denk gelen ve orada bir toplum var hala deşifre edemediğimiz, biz bunlara Bask diyoruz. Baskların kanı bugün %85 oranında 0H negatif. Ne farkı var? Bize ne anlatıyor yani bu kan grubu? Onu kimse bilmiyor. Yani bir kere neden bu kadar farklı kan var? Bunun cevabı hala yok. Bilimsel açıdan yok. Niye tek bir kan grubu değil insan? Değil. Ya ilk zamanlarda kan grubu savaşta, Birinci Dünya Savaşı'nda yani herkesin kanını birbirine veriyorlardı. Hastalar ölüyordu. Bilmiyorlardı ki kan grubu diye bir şey olduğunu. Şey olabilir mi? İşte Neandertal'le Homo sapiens bir yerde buluştu, bir melezleme oldu. Çünkü Avrupa'da Neandertal İşte insanlar genetiği kolay kolay Ferda bulundu. Yıldırım olmuyor. Bulundu. Avrupa insanında Neandertal DNA'sı var. %3 oranında var. %3 önemli bir rakam yani. Bono'da %7 bu. Solist Bono var ya, adam çok ciddi paralar verip bir test yaptırmıştı yıllar evvel. Ve arkadaşları oradaki ilk stüdyoya girdiklerinde şey demişlerdi. Ya biz 12 saat sonra gebelik oluyoruz. Bu adam 36 saat gözünü kırpmıyor ve en ufak yorgunluk belirtisi yapmıyor. Birisi şey demişti ona atılarak, yani sen ne biçim adamsın, bize hiç benzemiyorsun, Homo sapiens değilsin, Neandertalsin dedi. Bunun üzerine adam üzerine aldı bunu, test yaptırdı ve %7 oran çıktı. Demek ki bazılarında bugün %10 da çıkabilir. Bir de Hiç bize, yorulmak bilmeyen. tabii en büyük yalanlardan biri de Neandertal insan grubunun duygusuz, böyle mağara adamı gibi bize hep anlatmışlardı. Duyguları var. Cenaze töreni, yas, onlar da ortaya çıkmadı mı Ayhan Bey? Benden daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Ya hiçbir şey anlattıkları gibi değil yani. Bize bir, ya bakın diyorum ya, bizi bir dünyaya Hapsettiler. hapsettiler. Hapsettikleri dünya içerisinde kuralları onlar koydu. Zinhar zamanla ilgili yapılan buluntulara yapılacak açıklamaların başında onlar bulundu. Çünkü bir dizayndan örneğiyoruz. Bunun dışına çıkarsan kafanı kaldırırsın. Hani o Luna Park'ta kafasını kaldıran ördeğe vurma işlemi gibi senin de kafana vuruyorlar. Yani sen bir eser çıkıyor ortaya. Sen 4000 yıllık bir sit alanını kazıyorsun. Bir arkeolog olarak bakıyorsun ekiple, bir eser çıkıyor. Bunun yaş şeyine gönderiyorsun. Diyorlar ki bu burada 18.000 yıllık. Diyorsun ki test yanlış. 18.000 yıllık bir obje olamaz. Çünkü o zamanın insanı hani böyle bir şey yapamıyor. Tekrar gönderiyorsun, tekrar geliyor, tekrar. Ne yapılıyor? Artifact deniyor buna. Ve o isimlendirilemeyen, zamanlandırılamayan sahte. Bakın sahte olarak geçiyor. Açıklayamadığı her şeye, açıklamak sahte. istemediği her şeye Evet. sahte diyor. Evet. Yani bilimin bakış açısı, bir programa gidiyoruz. Çok değerli bir üniversite fizik profesörü hocamla beraber ben hasbelkader arabada gidiyoruz bir televizyon kanalına akşam. Ağzımdan kaçırdım, şeyden bahsettim. Ley hatları dedim, bilmem ne dedim. O fizik profesörü dinliyor beni heyecanla. Bir dakika dedi, hatlar var. Ya dedim, dünyada dedim insan gibi yaşayan bir organizmadır. Üzerinde insanın nasıl çakraları var ve giden kanallar var. Hani tedavi olarak akupunktur, bu kanalların herhangi bir yerinde bir eksiklik varsa iğneyi batırır ya. Dünyanın da dikili taşları vardır. Onu bilenler o hattın üzerine dikili taşı koymuştur. Böyle dehşet içinde dinledi. Çünkü çok irreel geliyor benim bakış açım. Sonra bir dakika ne dediniz dedi. Dünya yaşayan bir organizma dedim. Nasıl yani, canlı mı dedi. Tabii dedim. Beyefendi çok komik oluyorsunuz dedi. Nasıl dedim. Dünya canlı olamaz dedi. Cansız bir şey mi bu dedim. Bakın dedi, bilimin kuralları vardır dedi. Canlı olabilmesi için kendinden aynısını üretmekle sorumludur dedi. Bu kuralı koyan kim dedim. Bilimin ta kendisi dedi. Bilimin ta kendisinin etrafındaki hani Kraliyet Akademisi mi ya da bakın dedim, siz bir fizikçisiniz ve saygı duyuluyor. Çünkü çok somut şeylerle geliyorsunuz. Ama dedim şöyle bakabiliyorsunuz. Programa dedim beni de çağırmaların nedeni ben böyle bakabiliyorum dedim. Dünya yaşayan bir organizma
değil diyorsanız, cansız diyorsanız siz formüller üzerine size verileni yemeye hazırsınız dedim. Ben yemediğim için buradayım dedim. Çok bozuldu bana. Yani nasıl cansız olur dünyaya? Ya öyle bir şey olabilir mi? İnsanoğlu görüyorsunuz ley hatları denen bölümler var. Bir hat çıktı ortaya bakın. Machu Picchu'dan başlayan Peru'dan başlıyor. Neredeyse Peru'ya geri dönen, dünyanın etrafını dönen bir ana hat var. Ana hattın üzerinde 18 tane dünyaca tanınmış tarihi eserler var. Hani öyle mesela bir tane de buraya piramit koymuşlar falan değil. Hepsi örtüşüyor. Aynı düzlemde yani. Aynı. Böyle çiziyorsunuz şap diye çıkıyor. Öbür tarafı çiziyorsunuz bu çıkıyor. Bunu biliyorlar. Bunun anlamı ne peki sizce? Bu bilgileri bizden aldılar. Kaybettirdiler. Kafamı neyle doldurdular biliyor musunuz? Düşünemeyeyim diye yarış atı gibi. Ayhan sabah erkenden kalkacaksın. Niye? Niye? Çünkü imparatorluğa hizmet etmek zorundayım. Adı konmamış bir imparatorluğun içerisinde tutsak ya da köle olduğumuzu bilmeden ama hürriyete çok sahip olduğumuzu zannederekten bir hayata hazırlandım. Herkes gibi. Okula gideceksin, öğreneceksin. Sana verdikleri öğreneceksin. Sana verdikleri sınırlı bilgiyle. Sınırlı bilgi. Ayhan Bey ya, ben şeye inanmıyorum. Çok tehlikeli bir adamım ben. Yo estağfurullah. Sorgulamak iyidir. Ya ben insanlık tarihinin de şöyle geliştiğine inanmıyorum. Mağaradaydık, işte çıktık, avcı olduk, ateşi bulduk, tekerleği bulduk. Yani. Ben bu hikayeyi mantıklı bulmuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi böbürlenmek gibi olmasın ama çocukken bile bunları dinlerken kendimce saçma sapan sorgulama yapıyordum. Hiç inandırıcı gelmiyordu. Hissiyatımdan mı, sıra dışı bir çocuk olduğumdan mı? Ne mağarası diyordum yani. Hakikaten ne mağarası? Sonra yıllar geçince bazı eski kadim insanların kitaplarını okuyunca Blavatsky'nin Gizli Doktrin'de bahsettiği gibi diyor ki insanoğlunun atası maymunun atasıyla aynı değildir. Hepsinin ayrı atası vardır. İnsanoğlu ya da maymun ya da diğer canlılar hepsi aynı anda kendi atalarından meydana gelmiştir. 5 kök soy ırktan bahsediyor. Bunların ilk kök soy ırk bildiğimiz bu fiziksel yapıya sahip olmayan enerjisel varlık ve bunların boyutları yaklaşık 50 metre. Hani bugün o varlığa insan demek zorundaysak o ilk insan, birinci insan 50 metre. Daha sonra dev gibiydi yani. Direkt devler. Bunları da nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? 50 metre. Dünyada bugün kala kala Macaristan'da ve Rusya'da megalit dediğimiz yapılar var. Bir taşlar var. Yaklaşık 14 metre, 18 metre kapılar var. Ondan sonra taşların Lego gibi insan eliyle konmuş olduğu çok belli olan süper lazer kesimli üst üste konmuş halleri var. Ve bu hallere bakıyorsunuz, taşlara bakıyorsunuz, size günümüzden 800 bin yıl önceyi falan veriyor. Şimdi günümüzden 800 bin yıl önce bir medeniyetten bahsetmeyi bırakın. O hayvanla karışık olan insanın mağarada nasıl yaşadığını açıklamaya çalışan bir çarpık bacaklı bilim var bizim önümüzde. Ve ben bunu veriyorum, bunu yiyeceksin diyor. Ben artık zaten son 20 yıldır hadi oradan diyorum. Kimse yemiyor zaten. Herkes sorguluyor. Evet. Çünkü yıl 2026, piramitlerin hala nasıl yapıldığını açıklayamamak, insan aklıyla dalga geçmek. Orada bir saklanan bilgi olduğunu düşünüyorum ben. Net. Sizce kim yaptı piramitleri? Çok yakında Mısır gezisi varmış, haberini aldım. Evet. Detaylarını söyleyin lütfen. Yine bir grup yaptık. Çok güzel bir program yaptık. Ekim ayında 27 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında, yani aslında 3 ay falan var. Ama biz bugünden artık şeyleri almaya başladık. Bayağı da talep var. Ne güzel. Genç bir rehber arkadaşımız var. Ben gözüm tuttu, güzel anlatıyor. Onu da yanıma alıyorum. Orada ben de olacağım. Mesela ne anlatacaksınız orada? Biri size gruptan dese ki Ayhan Bey bunu kim yaptı dese, cevabınız ne? Piramitleri. İşte gelsinler de orada öğrensinler. Çünkü ben akşam otelde slaytlar eşliğinde bir açıklamalar yapacağım. Tezleriniz ne yani piramitlerle ilgili, en azından şöyle. Bir kere uzaylı değil bu iş. Uzaylı değil. Değil. Bir insan medeniyeti. Ana akım tarihin bize anlatmadığı bir insan medeniyeti Tabii. mi?
Yani biz mesela 5. kök soy ırkız falan diyoruz. Artık biz bir bedene büründük diyoruz. Piramitler de hani bu bedensiz olduğumuz varlıklar döneminde hani milyon yıl önce yapılmış değil. olabilir mi? Değil. Değil, O kadar ha. değil. Mesela John West Yaşı ne piramitlerin? Bazı ezoterik ve saygın adamlara göre Sphinx 18 bin yaşında, piramitlerde hemen hemen yaşıt. Bazıları diyor ki 26 binden çok daha fazla olması lazım çünkü elimizde başka bir done var. Robert Bauval, bir Belçikalı mühendis. Mısır'da Aswan Barajı'nın yapımı sırasında çalışan adam. Bu Belçikalı çok da kalpten böyle hissiyatı olan bir şeyleri bulurum heyecanıyla meraklı bir adam. Adrian Gilbert arıyor. O da çok iyi bir yazardır, İngiliz. Diyor ki ben bir şeylerim var, bir tezlerim var diyor. Bana yardımcı olur musun diyor. Bunlar bir araya geliyorlar. Diyor ben bir şey saptadım diyor. Bak 3 tane ana piramit var diyor. İkisi yan yana, birisi onların arkasında ama tam hizalanmamış. Bir de Sphinx burada diyor. Tamam diyor, biliyoruz, evet diyor. Bunları diyor kağıda döktüğümde projeksiyon olarak diyor bana neyi verdi biliyor musun diyor. Neyi? 28 bin yıl önceki, evet, Orion, bakın takım yıldızının, kuşağının birebir ölçüsünü verdi diyor. Yani buradan o piramitler öyle bir şekilde yapılmış ki Hep gökyüzünde bir mesaj var. çünkü yapılarda. oradan geldik. Carl Sagan bile bugün yıldız tozuyuz derken 70'lerde rahmetli bunu söylüyordu ve dibine kadar bir bilim adamı ama açık auralı bir bilim adamı. Ve bunu söyleyen Carl Sagan biz yıldız tozuyuz dedi ve yaklaşık 15 sene boyunca bütün bilim insanları buna çok sempatiyle baktılar. Biz yıldızlardan taşındık buraya. Bizim gerçek evimiz burası olmayabilir. Gökyüzü. Çünkü bizim gerçek evimiz şu bildiğimiz kendi Samanyolu galaksisinde yer alan Sirius gezegeni olma ihtimali çok büyük. Çünkü bazı buluntular Kur'an-ı Kerim olmak üzere bazı kadim kitaplar öyle sıradan bir şekilde Sirius'tan, Şimal Yıldızı'ndan ve diğerlerinden öyle bahsetmiyor. Yani özür dilerim, don alacak parası olmayan Dogon kabilesi Afrika'da, Mali'de kalkıp sana bir yerde harita çiziyor 1930'larda. 2 Fransız antropolog haritayı anlamıyorlar çünkü adamlar astroloji falan bilmiyorlar. Biz antropoloğuz diyorlar. Bir şeyler anlattı bize diyorlar 1930'larda. 1950'lerde bu işi kurcalayan bir adam kafası basıyor. Vay vay bunlar ne anlatmış meğerse diyor. Bir mağaraya götürmüşler. Mağarada bir adam duruyor böyle. Bu adam ne iş yapar? Bekçi. Neyin bekçisi? Valla biz kendimizi bildiğimiz bileli o adam yaşlanınca yeni bir adam seçeriz. Hayatı boyunca bu mağarayı koruyacak. İçeride ne var? İçeri bir giriyorsun. Mağarada bütün gökyüzü çizilmiş. Ve geldikleri yeri gösteriyor. Sirius. Bunu kim çizdi diyor. Yani siz affedersiniz sıfır sanayi yaşıyorsunuz burada. Sıfır sanayi. Sıfır teknoloji. Sıfır teknoloji, sıfır sanayi. Sıfır bilgi. 1930'lar. Hani sen dünyayı bile tam tanımıyorsun da bunu nasıl yuvarlakları, Satürn'ün halkasını bilmem neyi çizip öbür taraftan da Sirius'u çiziyorsun. Bunu 1950'lerde gösteriyorlar. Diyorlar ki Sirius A, Sirius B bilmem ne bak beyaz bir adam gelmiş. Ve Sirius'tan gelmiş ve bilgiyi bu Dogon kabilesine vermiş. Ama demiş ki bilgiyi iyi muhafaza edin deyip mağarada çizimleri yapmışlar. İşte kaç bin yıldır orada duruyor ve bir tane başına bekçi dikiyorlar. Bekçi yaşlanıp öleceği zaman köyden, kabileden başka birini seçiyor Dogonlar. Sen geçeceksin şimdi diyorlar. Yani emanet sende. Bu şeyde de var. Kabe'de de aileler var. Zemzem suyunun başında kim olacağını belli koruyucular. ediyor. Şimdi baktığınız zaman Dogon bunu bilemez. Oradaki adamların ya dünyayı bilmeyen adam bunu bilme ihtimali de yok. Kim? Sirius'tan gelenler bunlara göstermiş. Beyaz adam geldi diyor. Öbür taraftan Güney Amerika'da tüylü yılandan bahsediliyor. Geçen gün programda yanlışlıkla durmadan tüysüz yılan dedim ama tüylü yılan. Çok yani yılan tasviri olan ama sudan gelen bir canlıdan bahsediliyor. Adı da Quetzalcoatl. Bu Güney Amerika'yı yapan İnkaların, Azteklerin atası olabilecek bir adam. Berosus denen bir tarihçi Sümerlerden bahsederken bize diyor ki denizden biri geldi diyor. Adına Oannes dedik. 7 arkadaşıyla beraber 7 Apkaluyla Oannes. Oannes'i biz insanlığa, Sümerlere bilgiyi getiren adam olarak kabul ediyoruz. Peki Oannes'in bugünkü karşılığı kim? Yunus peygamber.
sudan geldi. Oannes. Berosus bunu 4000 yıl önce yazmış. Şimdi birileri geliyor. İşte o dediğimiz adamlar çıkıyor bir yerden. Elinde çantayla geliyorlar ve izleri bırakıyorlar. O gittikleri her yerde de kabartmaların üzerine bak biz getirdik bilgiyi. Hani bunu yazan Tosun Sen de bir der üstüne gibi. düşün diyor Ha, düşün yani. diyor. Aynen. Amblemi ne peki onu? Tuğrası ne bu adamların? 3 tane çanta. Ama işin ilginç tarafı bu 3 çantayı biz 43 numaralı sütunda da görüyoruz. Görüyoruz. Göbekli Tepe'de. Aynen. Yani biz o zamansızlar bilgiyi taşıyıp hızlandırmak için süreçleri araya gelip bir şeyler kattık. Şimdi biz 5 aşama geçirdiysek bugünkü insan, Evet. şu formattaki halimizle söylüyorum. Araya siz karışmışlar da var diyorsunuz. Sahte bot insanlar. Bu ne demek? Şimdi bu bot insanlar apayrı. Apayrı bir konu. Madame Blavatsky bu konuyu yıllar evvel bahsetmiş. Ben o zamanlar bilmiyorum çünkü 1870'lerden bahsediyoruz. Ben konudan ne zaman haberdar oldum? Bundan 3 sene evvel böyle bilgisayar dünyasında, oyun dünyasında şey çıktı. Ya bot insan dedi, bu bot oyuncu, bot karakter. Bot karakter deyince hani sahte. Nedir bu? Oyun oynayanlar iyi biliyorlar. Ben şimdi oyuna girdim. Bir avatar seçtim. Kendime güçlü kuvvetli böyle hani He-Man, Me-Man özellikler seçtim değil mi? İşte böyle atabiliyorum. Ben şunu yapıyorum. Karşı tarafta da benim rakibim var. O da bilgisayar aslında. Yanıma da 30 tane arkadaş alıyorum. Arkadaşlarım benim yaptığım 150 hareketi yapamıyor da 30 tanesini yapabiliyor. Şimdi biz hücum ederken ben benim gerçek rakibimle kavga ediyorum. Benim 30 arkadaşım da oradaki onları yapabilen 30 kişiyle mücadele ediyor. Onlar sahte. İşte oyuncu olmayan karakter. Oyuncu bir tek benim. Öbürleri oyuncu olmayan karakter. Ama kuru gürültü figüran. Bu kim biliyor musunuz? Bazen gidiyorsunuz bir bankanın önünden geçerken ya da bir AVM'nin önünden birileri var. Hep aynı adamlar var. Hiç anlamadığınız hareketleri rutin. Hiçbir düşünsel hareketi olmayan, sadece öğrenilmişlikten mütevellit rutin hareketler yapan insanlar var. İçi boş insanlar. Bir baktım bu bot insanlar hikayesi diğer insanları bilgisayar dünyasında aşağılamak için söylenirken öbür tarafta Madame Blavatsky'ler, George Gurdjieff'ler bu konuyu ağır ağır işlemiş. Platon'a kadar iniyor. Mağara alegorisinde bile bundan bahsediyor. Yani ne demek? İşin acı tarafı, çok üzücü tarafı. Hemen ailenizdekileri düşünmeye başlıyorsunuz. Ferda Hanım bazıları geliyor. O bazılarının sadece 4 tane yönelimi ve bedeni var. Fakat bazılarının 7 yönelimi var. Şimdi 7 yönelim ne? Madame Blavatsky diyor ki hepimizde bir fiziksel beden var. Bir astral beden var. Evet. Bir eterit beden var. Değil mi? Bir de bir tane daha adını unutuyorum şu anda. İnsan katmanlı bir varlık katmanlı yani. böyle kat duruyor. Biz sadece şunu görebiliyoruz ama şu an. Yani çünkü gözlerimizin parametresini buna göre ayarlamış sistem daha fazlasını görmeyesin diye. Ama gören insanlar var mı? Var. Bu Reiki Master'lar var, dur görüsü olanlar var. Alimler var. Tabii evliyaları zaten söylemiyorum. Senin her halini görüyor. Senin geçmişini ve gelecek halini de görüyor o anda da onlar apayrı adamlar. Ama şimdi yaydığımız bir enerjiler var. Bunlar artık çok ispatlandı. Bilim de kabul ediyor. Kirliyan fotoğrafçılığıyla falan. O konuya da simülasyonda gireceğiz. Şimdi esas ana mevzuya geliyorum. İnsanların diyor Madame Blavatsky %95'inde sadece 4 tane şey var. Yani eterit beden, astral beden, fiziksel beden, bir de enerji beden diyor. Bu 4 beden diyor burada durur. O insanlar diyor kabuklarından çıkamazlar. Çünkü 5. 6. ve 7. yönelimleri olan Manas, Buddha ve Atma gibi olan ruhları ya da yönelimleri olanlar gerçek oyuncudur diyor. Öbürleri sahtedir diyor. Aslında diyor 100 kişiden 5 kişi gerçektir. Öbürleri figüran rol oynar. Ama bu figüranlar kendilerinde aşama kaydedemezler. Çünkü bunlar hiçbir zaman iç monoloğa sahip değiller. Kendilerini yargılamıyorlar. Kendileri adam akıllı hiçbir şey düşünmüyorlar. Öğrenilmişlikle hareket ediyorlar. Anneniz bu olabilir. Kız kardeşiniz bu olabilir. Yani yaptığı davranışları yok kadın düşündü, düşünmedi. Öğrendi. Yani hata yaptığında sana gelip özür dilerim dediğinde o gözlerindeki özür dileme onun öğrenilmişliği. Ama gerçek bot olmayan bir insan gelip şöyle
çok özür dilerim deyip öyle bir bakar ki yok ya bu adamın içine işlemiş. Yani onunla 12 bir değil. Yapılan rutin hareketleri yapanlar var hiç düşünmeden, sosyolojik olarak öğrenilmişten gelen, bir de kalbinden hisseden. Mesela o adamlarla, botlarla asla derine inemezsiniz. Bu sizin eşiniz olabilir, En yakınınız olabilir. en yakınız, çocuğunuz olur. O zaman Anlat ama bu senden daha başarılı olabilir bu düzende. Nasıl? Acayip iyi bir profesör olabilir, cerrah olabilir, iş adamı olabilir. Ya para içinde yüzüyor olabilir. Herkes onu siz dahil alkışlarsınız. Çünkü adam onunla ilgilenmiyor. Bu dünya düzeninde verilmiş rolle ilgileniyor. aynen. Kendini tekamül süreci yaşamıyor. Buyurun. Beni öyle bir yere getirdiniz ki burayı da bir 5 dakika konuşalım. Ama daha sonra başka bir programda bunu iyice açalım. Nasıl Sıkıştırmak isterseniz. istemiyorum. Nasıl Sadece isterseniz. bir az sonra gibi verelim. Bu dediğiniz benim kafamda şunu canlandırdı. Truman Show filmi gibi. Bravo. Orada bir kişinin ana karakter, ana oyuncu o. Etraftaki herkes aslında figüran. Ama bir gün uyanışta tüm bunların bir sanal durum olduğunu keşfediyor, fark ediyor. Biz de böyle mi bakalım dünya, evren algımıza? Çünkü siz yaşadığımızın da bir simülasyon olduğunu söylüyorsunuz. Valla bugün dünyanın en zengin insanlarından biri Elon Musk diyor ki 3 yıl evvel %5 ihtimal diyordum. Bugün diyor %1 milyar simülasyondayız diyor. Ben bunu daha sonraki programda açmak istiyorum izninizle. Çok uzun bir konu, simülasyonu Kesinlikle. anlatırız çünkü elimizde belgeler de var. Aynen. Sözünü aldık. Yakında yeniden kendisiyle buluşuyoruz ve tamamen bu konuyu konuşuyoruz. Ayhan Çakmur çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ederiz. Hoşça kalın.